Merhabalar herkese, yeni bölümümüze hoş geldiniz. İlk öncelikle herkes nasıl gidiyor? Öyle başlayalım. Nasılsınız kızlar? Ben iyiyim Nurgül'cüğüm, çok teşekkür ederim. Çalışmaca devam, her zamanki gibi yoğun bir tempomuz var şu sıralar. Ama bugün için heyecanlıyım. Yeni bir bölümde sizlerle olmak çok güzel. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Demin dediği gibi yoğunlukla devam ediyor. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Benim de yoğun. Bu aralar bir önümüzde tatiller olacak. O yüzden biraz motivasyonum yüksek diyebilirim. Biraz ara vermek iyi olacak. Ama yine podcast'te beraber olduğumuz için mutluyum. O zaman şöyle bir hatırlayalım. Geçen bölümlerde portfolyoda neler yapmalıyız, structure nasıl olmalı, genel olarak hangi noktalara değinmeliyiz onlardan bahsetmiştik. Size de bir söz vermiştik. Bir sonraki bölümümüzde neleri yapmamalıyız, nelere çok dikkat etmemiz gerekiyor, bariz hatalar neler portfolyoda gözlemlediğimiz, bunlara değinmeye çalışacağız tecrübelerimize göre. Benim şimdi portfolyonun başlangıcını düşündüğümüzde mesela bu web sitesi olabilir, herhangi bir PDF olabilir ya da bir gönderdiğiniz Figma file olabilir. Benim aklıma ilk gelen şey seçtiğiniz projeleri karşı tarafa anlamlı bir şekilde yansıtıp yansıtamama geliyor. Çünkü mesela atıyorum çok 3 tane proje seçmiş olabilirsin ya da 5 tane proje seçmiş olabilirsin. Ama eğer böyle açık bir navigasyon yoksa portfolyoda, ayrım olmadığı zaman mesela ben review ederken bazı portfolyoları çok zorlandığımı fark ettim. Mesela kaç tane proje olduğunu kolay anlayamadığım zamanlarda ya da işte başlıkları çok açık değilse, herhangi bir şekilde bir visual koymadıysa, sadece başlıkla ayrım yaptıysa mesela. O yüzden önemli olan şeylerden bir tanesi projeleri güzel bir şekilde ayırmak ve kullanılabilir şekilde bir navigasyon sağlamak bence. Ve burada da şu önemli oluyor. Geçen bölümlerde bahsetmiştik. Kalite aslında çok önemli. Proje sayısından bağımsız. Bazı portfolyo incelemelerinde gördüm. Mesela 6 tane proje koymuşlar. Ve ilk projesi mesela şu anki skill'lerini, şu anki çözüm becerilerini yansıtmıyor aslında o designer'ın. Ama orada olduğu zaman hani bilmeyen bir kişi mesela HR'ı düşünün ya da herhangi bir design direktörü elinize portfolyonuz geçtiğinde hepsine baktığında rastgele onu açabilir ve açtığında eğer sizin şu anki level'ınızı yansıtmıyorsa o aslında sizi yansıtmadığı için doğru bir yönlendirme şekli olmayacak. O yüzden yani hani çok az sayıda ya da çok fazla sayıda proje koymamalısınız bence. Kaliteye odaklanmalısınız ve şu anki seviyenizi gerçekten gösteren projeleri seçmelisiniz. Sizi en iyi yansıtan projeleri portfolyonuza koymalısınız diye düşünüyorum. Portfolyoyu aslında güncel tutmak en önemli kriterlerden biri. Şöyle bir şey ekleyebilirim. Aslında portfolyo devamlı düzenli olarak güncellenmeli. Yani sizin son yeteneklerinizi, son düzeninizi gösterecek şekilde olmalı. Yani portfolyonun güncel olması, eski projeleri belki gerektiğinde revize de edebiliriz. Bu şekilde kendi yeni yeteneklerimizi onlara yedirebiliriz. Ama gerçekten 5-6 yıl önceki çok eski portfolyolarla karşıya çıkmak sizin güncel durumunuzu göstermeyebilir. Onun da ötesinde her gün yeni best practice'ler, yeni tasarım ilkeleri ekleniyor ve bunları kaçırdığınızı da gösterebilir. Yani çok gerçekten geçmişte kalmış eski tipteki tasarımlar sizi iyi yansıtmayabilir. Bu yüzden portfolyoyu güncel tutmak en önemli kriterlerden biri. Yani onu bir kenara atmaktan kaçınmalıyız. Bunun yanında bir diğer kaçınmamız gereken şey de kötü kalite. Biz bir tasarımcıyız arkadaşlar ve bu yüzden de gerçekten dokümantasyon kalitemiz en öne çıkarmamız gereken noktalardan biri. Olabildiğince yüksek çözünürlükteki görseller, olabildiğince güzel kalitedeki sunumlar. Yani oraya bir placeholder image bile koyuyorsak eğer onun gerçekten tasarımımızla uyumlu olmasına dikkat etmek bence çok önemli. Görseller konusunda şunu da eklemek isterim. Mesela persona görseli kullanacağız. Herhangi bir storyboarding'de kullanacağımız bir resim olabilir. Bir pain point anlatmak için kullandığımız bir görsel olabilir. Burada daha büyük bir etki yaratmak için hani diğerlerinden daha özenilmiş göstermek için daha farklı, amaca uygun yaptığınız mesela profilin ihtiyaçlarını yansıtacak. Zaten persona dediğimiz şey bize mesela o süreç boyunca yardımcı olacak olan insan. Biraz da olması gerekiyor. Normal insan
insandan bir tık farklı olması gerekiyor. Çünkü biz o personayı aklımızda tutacağız ve onun sorunlarını çözmeye çalışacağız yol boyunca. Dilimin dediği gibi resim seçerken hem kaliteli olmasına hem de biraz daha güzel bir etki uyandırmak için daha farklı, daha mesela belki scroll edip daha altlardan bir görsel seçmekte yarar var arattığınız platformlarda. Çünkü çok sık aynı resimler, aynı template'ler, aynı flow'lar. Zaten Figma'da mesela ya da diğer yazılım platformlarında kütüphaneler oluyor. Son zamanlarda ben çok denk geldim review yaparken. Aynı UI template'i, aynı flow, renkleri bile değişmemiş mesela. Hani tabii ki kullanabilirsiniz işinizi kolaylaştırmak için template'leri, flow'ları ama en azından kendi content'inize uygun olacak şekilde curve'lerini değiştirmek ya da rengini değiştirmek daha güzel bir etki yaratacaktır diye düşünüyorum. Ben de mesela kendi aldığım bir feedback'ten bahsedebilirim. Aşırı detay koymak ve çok fazla yazı da içermesiydi. Ben ilk portfolyo hazırlamaya başladığımda daha çok böyle görselini koyayım anlatayım, görselini koyayım anlatayım şeklinde bir portfolyo hazırlamıştım. Ve buna karşı aldığım feedbackler çok fazla scan edilemediği, çok insanların okumak zorunda kaldı ama aslında bunu görecek insanın okumaya da vakti olmadığı için bir şekilde bunların daha görselleştirilerek anlatılması şeklinde ben bir feedback almıştım. O yüzden benim de yapılmaması gereken şeyleri söyleyebileceğim şey hani böyle aşırı detaylara takılmamak ve aynı zamanda da aşırı yazıdan birazcık kaçınmak. Anlatmak istediğimiz, vermek istediğimiz şeyi olabildiğince görselleştirerek karşıdaki insanın bir anda böyle onu böyle anlayıp, özümseyip bir sonra ne anlatmak istiyorsak ona geçeceği şekilde bir sunum yapmaya aslında dikkat etmemiz gerekiyor diyebilirim. Burada belki şunu atlamamakta fayda var. Kesinlikle aşırı detaydan kaçınmalı ve gerçekten kısa ve öz bir biçimde mesajımızı vermeliyiz. Fakat bu demek değil ki son tasarımları koymalıyız. Sadece ve sadece son tasarımı koymaktan da kaçınmalıyız. Zaten geçtiğimiz bölümlerde de bahsetmiştik. En önemli şey süreç. Süreçteki bizim katkımızı, biz nelere katkıda bulunduk, bizim çıktılarımız neydi? Örneğin bir research yaptım. Oradaki çıktı neydi? Bunları çok güzel bir şekilde highlight edip mutlaka o süreç dokümantasyonunu profesyonel bir biçimde korumaya devam etmeliyiz. Ama bunu yaparken de fazla detaydan kaçınmalıyız. Aslında dediğim gibi arada o yaptığımız neredeydik, neler öğrendik, işte research sonuçlarımız ne ve buna karşı biz nasıl bir hipotez geliştirdik, nasıl bir çözüm geliştirdik bunları sunmamız gerekiyor. O noktada işte bir orta yolu bulmak gerekiyor sanırım. Hem bu süreci göstermek hem karşıdaki insanı aşırı detaylara boğmamak ama ihtiyacı olacak hem bizim hakkımızda hem proje hakkında ona fikir verecek bütün detayları da bir şekilde portfolyomuza koymak gerekiyor. Bunu da yaparken bence her bir bölümü ya başlıkla olabilir ya da işte görselle olabilir farklı steplere geçtiğini highlight etmekte fayda var. Ben bazen mesela çok denk geliyorum. Research yapmış, dilimin dediği gibi outcome'ı geçtim. Oradan başka bir yere geçiyor mesela. Direkt detaya atlıyor. Steplerin yani aşamaların başlıklarla çok iyi şekilde ayrılması gerekiyor bence de. Ya bu mesela işte persona tanımıydı. Bu flow'du. Bu işte interview'du. Interview'dan çıkan outcome buydu. Sonra ben işte komponentlerimi tasarladım. Daha sonra wireframe'leri koyabilirsiniz ya da dediğiniz gibi mesela Final UI'yi koyabilirsiniz ama o UI'larda da mesela hani neden o sonuca vardım, neden öyle bir tasarım görüyorum. Her detaya girmeyeceğiz tabii ki yani mesela işte genel bir tasarım probleminizi çözüyorsunuz ama işte her state'lerini göstermek ya da işte böyle bir durumda şöyle bir mesaj gelecek falan değil de genel sorunu çözen ekranları daha flow'u da çok uzatmadan tane tane açıklamakta yarar var. Ya bazı şeylerde tasarımcıların portfolyolarında mesela finale gelmiş görseller var ama görselin altında herhangi bir açıklama yok mesela. Sadece görselleri alt alta koymuş. Bunlar final çıktılar diye mesela. Ama orada hani bu onboarding ekranı mı, bu error state'i mi, buradaki mesela formun adı ne, neden bu formu koydun? Ya da işte yanındaki belki o formun içinde bir komponent tasarladın mesela. Belki oradan o komponenti çıkartıp eğer gerçekten senin yaratıcılığını ya da problem çözme kabiliyetini yansıtıyorsa onu pop-up yapıp böyle göstermekte bence yarar var. Aynı zamanda geçenlerde bir makalede okumuştum. Genelde insanların portfolyo review etme süresi 30 saniye falan bile değilmiş çoğu zamanlarda ortalama yani. Çok kısa bir sürede ilk aşamada mesela bu insanla devam edelim mi etmeyelim mi diye genelde
çok kısa sürede bir scan ediliyor ve eğer ilk izlenim iyi değilse devam edilmiyormuş. O yüzden de mesela en önemli yerleri böyle bold yapmak, hani tekste bir hiyerarşi yaratmak ben scan ederken bana fayda sağlayacaktır. Ben de bu tam dediğinle ilgili aldığım bir feedback'ten bahsetmek istiyorum. Mesela işte research'ı göstereceğiz ya da kullanıcı personası ile ilgili bir şey gösteriyoruz. Pain point'leri mesela kırmızı bullet point'lerle, işte task ve goal'ları yeşillerle, mavilerle ya da bir interview yaptın, onun sonuçlarını yazıyorsun. Bazı feedback'ler olumlu, bazı feedback'ler ise olumsuz. Mesela bunları bir şekilde görsellerle, renklerle, dediğin gibi bold olacak şekilde, hatta bazı yerlerde böyle emojiler kullanarak hani gören kişinin oradan böyle yarı okuyup, yarı böyle göz atıp bir yandan da oradan alması gereken mesajı almasını sağlamak lazım. Bunu yaparken ben sadece küçük bir şey hatırlatmak istiyorum. Her zaman genel bir tasarım dili oluşturup da bunu takip etmemiz gerektiğini bence hatırlayabiliriz. Evet, bu pozitif, negatif durumları belirtmek için renkler kullanabiliriz. Ama bunun genel tasarım dilimizden, genel projeden daha tutarsız renkler olmamasına dikkat etmeliyiz. Yani portföydeki yer alan bu tekstleri yazarkenki yazım hatalarımız, düzensiz bir layout, düzensiz hizalamalar veya az önce bahsettiğimiz gibi tutarsız renk kullanımları bizi profesyonellikten daha uzak gösterecektir. Bu yüzden genel tasarımımıza nasıl ekranları yaparken özen gösteriyorsak, ekranı bir portfolyoda gösterirken de, portfolyoya yansıtırken de genel tasarım diline dikkat ederek bu tarz iyileştirmeleri yapmalıyız. O yüzden tasarım hatalarından kaçınmalıyız diyorum. Bunu da bence geliştirmenin en güzel yolu bol bol örnek bakmak. Yani hani bence zaten tasarımcı olarak çok fazla sayıda örnek bakıyor olabilmemiz lazım bence. Genelde yeni çıkan UI'lar nasıl, insanlar nasıl kurgulamışlar. Çünkü hani beynin kendini de aslında bir eğitmesi gerekiyor ki yaptığın hataları fark edebilmen için. İşte bir alignment hatası olabilir, tutarsız renkler olabilir ya da fonttaki hiyerarşi olabilir. Çok sayıda örnek görmek bence çok çok önemli. Bir de çok sayıda feedback almak bence çok önemli. Ya siz mesela uzun bir süre bir projenin üzerine çalıştığınızda bazen bir şeyleri gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Ya da mesela başka bir insanın, başka bir tasarımcının katacağı bir söz, bir feedback ya da şunu şöyle mi yapsam, bunun layout'unu bu şekilde mi değiştirsem gerçekten önemli bir etki yaratabilir. O yüzden sık sık feedback almak diğer tasarımcılardan ya da işte diğer insanlardan ya da bir interview'e girdiniz mesela. Oradan çıktıktan sonra size gelen feedbacklere göre tekrar bir update etmekte fayda var. Ya da mesela size feedback vermeseler bile bence ben bunu genelde her interview'da sormaya çalıştım. Beni eleseler bile mesela ya beni neden elediniz? Portfolyomda beğenmediğiniz, gözünüze baştan bir şey var mıydı? Ya çünkü onlar alanında tecrübeli insanlar oluyorlar ve işleri gereği çok fazla review yapmış oluyorlar. Bariz hataları yakalayıp hani sizin düzeltmenizi sağlayacak önemli, güzel feedbackler, geri dönüşler verebilirler. O yüzden sormakta fayda var. Bunun haricinde değinmek istediğim bir tane daha yapmayın uyarısı var arkadaşlar. Bir projeye mesela projenin son halini ilk etapta göstermeden proje tanımına ya da işte projenin detaylarına, işte yaptığınız research'lere falan bence geçmemekte çok büyük bir fayda var. Çünkü bir görsel vermeden, hani ürünün son hali hakkında bir fikir vermeden direkt olarak sorunla başladığınız zaman o insanlar şey beklemeniz gerekiyor. Hani hiçlikten bir şeyi anlayıp sonu görmesini ve yorumlamasını bekliyorsunuz. Eğer ilk başta mesela son haliyle alakalı basit bir görsel koysanız bile ya da benim işte en önemli ekranım bu dediğiniz bir ekranı ya projenizin kapağına ya da girişe koyarsanız burada şöyle bir yaklaşım oluyor. Hani beyin review etmeden önce bir anlıyor. Hani sonuç neydi? Nereye gidecek bunun sonu? Hani genel çıktılar ne? Problem ne olabilir falan. Çünkü biz genelde scan ettiğimiz için portfolyoları review ederken o yüzden ne kadar visual verirsek, ne kadar ipucu verirsek onu review edecek insana baştan o kadar fayda var. Hani projenizin skobunu anlamasına, problemleri anlamasına, neyi nasıl çözdüğünü anlamanızda. Sizin başka aklınızda kalan bir feedback var mıdır vermek istediğiniz kızlar kapatmadan önce? Ben şunu da ekleyebilirim. O da portfolyomuzu yaparken hak ihlallerine dikkat etmek. Eğer bir fotoğraf kullanıyorsak, bir illüstrasyon kullanıyorsak, o fotoğrafı çeken
sanatçıyı ya da o illüstrasyonu yapan sanatçıyı, tasarımcıyı referans gösterebiliriz. Onun dışında eğer yaptığımız projeyi birileriyle ortak yapıyorsak o kişilerin de isimlerini portfolyomuzda geçirmemiz gerekiyor. Aslında bu hem hak ihlali için önemli hem de aslında portfolyomuzda başka insanların isminin olması bizim bir projede başkalarıyla beraber çalıştığımızda gösteriyor. Bu olumsuz değil, tam tersine insanlara olumlu da bizim hakkımızda fikir verebilecek bir nokta. O yüzden bunu da dikkat çekebilirim. Bence çok güzel noktalara değindik şu ana kadar. Kaliteli görseller oluşturma, structure'ımızın güzel olması, projelerimizi gizlememek, kopya işler yapmamak, telif haklarının ihlal edilmesi ya da işte portfolyonun genel anlamda nasıl bir şekilde detaylı skin edilebilmesi için user friendly bir şekilde kullanılması gerektiğini genelde her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum ama eğer konuşmadığımız ya da sizin de tespit ettiğiniz hatalar varsa bize ulaşabilirsiniz. Beraber tekrardan üzerinden geçebiliriz. Bu haftalık o zaman bu kadar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere sonraki bölümde.